Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir pişi tarifi paylaştım. Bizim hemen hemen her hafta sonu yapmış olduğum pişi tariflerinden bir tanesidir. Bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ölçülerim tamdır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için öncelikle bir kaseye 3 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı silme toz şeker ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırdım. 2 yemek kaşığı yoğurt ve ardından da toplamda 1 yemek kaşığı silme tuz ilavesi yaptım. Tabii ki de yoğurt tercihtir. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Ardından 1 su bardağı un ilavesi yaptıktan sonra malzemelerin tamamını güzelce karıştıracağım ve toplamda 10 dakika boyunca bu malzemelerin dinlenmesini bekleyeceğim. Toplamda 10 dakika geçti ve şimdi tekrardan karıştırıp hemen geriye kalan unları da ilave etmeye başlayacağım. Toplamda 6,5 bardak un kullandım. Unların tamamını ilave ettikten sonra yaklaşık olarak hamuru 5-6 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Yoğurmak değil de biraz sonra göstereceğim. Ellerimle çırpacağım hamuru. Böylelikle gerçekten de çok lezzetli olacak pişiler. Pişideki lezzet farkının sebebi hamurunun yumuşak olmasıdır. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Hemen şöyle gösteriyorum kıvamını. Görmüş olduğunuz gibi aslında ben yoğurma işlemi yapmıyorum. Bir çırpma işlemi yapıyorum. Bu şekilde toplamda 5-6 dakika boyunca hamuru çırpmanızı önemli tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir pişi olacak, misafirlerinize ve ev halkına bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerinden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Hamuru 6 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra üstünü birazcık unluyorum. Çünkü çok kabarırsa kapağa yapışmasını engellemesi için birazcık unladım ve üstünü güzelce sarıp toplamda 1 saat boyunca hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Ve aradan toplamda 1 veya 1,5 saat geçti. Dinlenmiş olan yani mayalanmış olan hamuru tezgaha alacağım. Ancak yumuşak bir hamur olduğu için tezgahı bol miktarda unladım ve hamurun tamamını tezgaha aldım. Yumuşak bir hamur olduğu için pişi gerçekten de çok lezzetli olacak. Hem rengi güzel olacak hem de çok lezzetli olacak. O yüzden de hamurunu yumuşak tutuyoruz. Bu nedenle de gerektiği zaman lütfen un kullanın. Hemen bu şekilde 11 eşit bezeye kolaylıkla ayıracağım. Hemen sıcağı sıcağına kızarttıktan sonra hemen servis edilmesi gereken muhteşem bir pişi tarifidir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hatta bu pişiye biz anne pişisi diyoruz. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını her zaman olduğu gibi tek tek yazacağım. Hazırlamış olduğum bezelerin üstünü örtüp toplamda 25 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi ben un yardımıyla hepsini hızlı bir şekilde açıp peş peşe seri bir şekilde hepsini kızartmaya başlayacağım. Hemen en önemli püf noktasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası sadece işinizi kolaylaştıracaktır. Yumuşak bir hamur olduğu için tabii ki de ele yapışacak. Bu nedenle açma işlemini yaparken de yine undan yardım alacağım. Hemen böyle bir hamur kartıyla bezeyi aldım ve düz koymayacağım. Ters bir şekilde tezgaha koyacağım. Bakın aynen bu şekilde. Çünkü kuru tarafı alta gelecek ve de yumuşak tarafı da üste gelecek. Yani kuru tarafı altta olduğu için bu şekilde parmaklarımla açarken tahtaya yapışmayacak. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum.
Görmüş olduğunuz gibi hamuru sadece saniyeler içerisinde açıyorum. Bu işlemi yapmak çok basit. Hiçbir şekilde tecrübe istemez. Hemen açmış olduğum hamurları yan tarafa koyup peş peşe kızartacağım. Daha fazla bekletmenize gerek yok. Hatta daha fazla da bekletmeyelim. Hızlı bir şekilde açıp hemen seri bir şekilde pişirelim. Ve artık pişileri kızartmaya başlıyorum. Tavaya bir miktar yağ aldım. Bu pişileri kızartırken çok fazla tavayı yağlamaya gerek yok. Yarım bardağa yakın ayçiçek yağı koydum ve şu anda ocağın en büyük gözünde ve yüksek ateşte pişileri peş peşe kızartacağım. Pişiyi tavaya aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ters çevirmiyorum. Kabarcıklar oldu ve altı da nar gibi kızardı. Ardından da iki hamleyle, sadece iki hamle, peş peşe iki hamleyle pişileri kızarttım. Yine buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi, kızartmış olduğunuz pişileri kesinlikle üst üste koymayın. Sadece servis esnasında lütfen üst üste koyun. Kızarttıklarımı hemen ben yan yana alıyorum. Çünkü yağların akması gerekiyor. İçine yağ kesinlikle çekmiyor. Mutlaka üst üste koymayalım, yan yana koyalım. Bu çok önemlidir. Görmüş olduğunuz gibi burada aynen bu şekilde seri bir şekilde kızartmaya devam edeceğim. Pişiyi koydum tavaya. Rengi, alttaki rengi değiştikten sonra hemen ters çevirdim. Gerçekten de çok güzel oluyor. Puf puf oluyor ve de yumuşacık oluyor. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Ve artık çok hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi pişileri kızarttım. Böyle çok güzel bir şekilde kızardı. Ve servis esnasında üst üste koydum. Yan yanaydı normalde. Hemen şöyle bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Hemen kızarttıktan sonra yemeniz gereken pişlerden bir tanesi. Deneyen herkes çok beğenecek eminim. Hatta dediğim gibi anne pişisidir. Anadolu'da çokça yapılan bir pişi tarifidir. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Ve böylelikle bir pişi tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yine videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.